Miraç hadisi doğru mudur? Peygamberimiz namazı 50 vakitten 5 vakite indirmiş midir? Sondan başlayalım. Bu ifade çok yaygın fakat oldukça problemli. Çünkü şöyle bir hesap yapalım. 50 vakit olduğunu varsayalım. Önce bu 50 vakitin olması mümkün değil. Niçin? Çünkü İslam'da teklifi mala yutak, yani güç yetirilemeyecek bir sorumluluğun insana Allah'ın yüklemeyeceği kuralı var. Keza Amener Resulü de la yükellifullahu nefsen illa vusaha, Allah insana ancak gücünün yettiğini yükler ayeti var. Şimdi bunun ışığında 50 vakit demek, bakın vakit üstelik, her yarım saatte bir ezan okunup camiye gitmemiz demek. Bir kere bu mantıken mümkün. Çünkü bakın bunda yemek içme yok, uyku yok, vesaire yok. Bu bir kere mantık dışı. Yani 50 vakit olması mümkün değil. Bir başka matematik açıdan da problemli. 50 biliyorsun, o rivayette işte Musa diyor ki benim ümmetim güç yetiremedi, sen de git işte hani bir azaltsın. Rivayette vada'a şatraha diyor. Şimdi şatır yarım demek normalde. Şimdi 50 rakamını 2'ye böldüğünüz zaman yarısı 25, yarısı 12, 21, 12 buçuk. Bölün, tam sayı çıkmaz, 5 çıkmaz. Burada da bir problem var. Bunun farkına vardığı için bazı yorumcular efendim buradaki şatır kelimesi yarı değil de bir kısmı demektir diyorlar. Bu da zorlama bir yorum, çünkü başka hadis rivayetlerinde de geçiyor bu şatır kelimesi. Mesela koyun sürülerinden zekat almakla ilgili orada mesela yarım anlamını veriyorlar. Dolayısıyla zorlamaya da gerek yok. Miraç'la ilgili özetle söylenecek şudur. Bu konuda şansımıza bu fakültede yapılmış bir tez de var Miraç rivayetleriyle ilgili. Miraç tecrübesi aşağı yukarı bütün peygamberlerin yaşadıkları bir tecrübedir. Bunu söyleyebiliriz. Ekrem Sarıkçıoğlu hocamızın Dinlerde Yükseliş Motifleri diye bir kitabı var. Dinler tarihi açısından bu konuda bilgi veriyor. En meşhur Miraç da Danyal peygamberin miracıdır. Kutsal kitaplarda geniş bilgi bulabilirsiniz. Peygamberimizin de böyle bir tecrübe yaşamış olma ihtimali büyük ihtimali. Fakat bu tecrübenin detaylarıyla ilgili kesin konuşmak imkansızdır. Çünkü elimizdeki rivayetlerde kimisinde mesela çoğumuz biz Mekke'den Kudüs'e gitti, oradan göğe çıktı diyoruz. Halbuki doğrudan Mekke'den çıktığına dair rivayetler de var. Bir kısmı peygamber olmadan önce olduğunu söyleyenler var. Vahiy almadan sonra olduğunu söyleyen var. Detaylara geldiğimiz zaman inanılmaz çelişkiler yumağı Miraç rivayetleri. İşte kimisi bedenen mi, ruhen mi? Hazreti Ayşe validemiz bedenen olduğunu kesinlikle reddediyor. Dolayısıyla detayları hakkında kesin konuşmak imkansız. Ama böyle bir tecrübe yaşamış olabilir. Bu bir vizyon olabilir. Hani gözden perdelerin kaldırılması tabir ediyoruz ama ruhsal bir tecrübe önceki peygamber yaşamış olduğu muhakkak. Bunu söyleyebilirsiniz. Ama detaylarına gelince Kudüs'ten mi oldu orada ve hele daha da detaylar, birinci kat gökte falan peygamber, şu peygamber falan, bunlarla ilgili inanılmaz problemler var. Bu konularda kesin konuşmak mümkün değil. Ancak vaiz hocalarımız kandil geceleri geldiği zaman konuyla ilgili 100 rivayet varsa bir tanesi cımbızla çekip sürekli bunu anlattığı için halkımız da bütün rivayetler aynı zannediyor. Değil. İnanın biri diğerini tutan bir Miraç rivayetini bulmak çok zor. Hepsi birbirinden farklı ve aralarını bulmak mümkün değil. Bu konuda Salih Özer'in yine İslam'da kutsal an zaman kavramı kandiller örneği diye bir master tezi var bu fakültede, bilmiyorum yayınlandı mı? Onun dışında yine özellikle kandillerle ilgili klasik dönemde yazılmış pek çok kitaplar var. Buralara da bakıldığı zaman bu kandillerle ilgili uygulamaların bile, bu kutlamaların bile genelde Fatimiler döneminden başladığını, daha sonra bilhassa Kudüs'ten yayıldığını İslam dünyasına. Dolayısıyla İslam'ın olmazsa olmaz bir unsur olmadığını söylüyoruz. Ama özetle Miraç, peygamberimiz böyle bir ruhani, manevi tecrübe yaşamış olabilir. Önceki peygamberlerde var. Ama bunun detayıyla ilgili, mahiyetiyle ilgili kesin konuşmak adeta imkansız mevcut rivayetlerin ışığında.